Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güneş koruyucuları. Hangi güneş koruyucusunu kullanmalıyız? Ne kadar kullanmalıyız? Kaç dakika önce sürmeliyiz güneş koruyucumuzu? Ne kadar miktarda yüzümüze sürersek etkili olur? Ve hangi tip güneş koruyucu bizim için daha uygundur? Bütün bunları bu videoda konuşacağız. Güneş cildimizi hasarlandırır, DNA hasarı yapar. Bu nedenle de yaşlanmamıza sebep olur. Lekelenme, kızarıklıkların artışı, bütün bunlardan korunmak için güneş koruyucumuzu doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Güneş koruyucularının üzerinde SPF faktörler var. 15, 30, 50 şeklinde. Bunlar ne anlama geliyor? SPF 15, eğer cildimize 100 foton geliyorsa bunun %93'ünü geri çeviriyor demektir. Yani %100 fotondan 7'si cilt altına emiliyor ya da etki ediyor demektir. SPF 30 %97 koruyuculuğu vardır ve 100 fotonun 97'sini bertaraf eder. SPF 50 ne kadar? O da %98 civarında bir koruyuculuğu vardır. Yani 100 fotonun %98'ini bertaraf eder. %2'si kadar bir fotondan cilt etkilenir. Dikkat ettiyseniz %30 SPF faktörle %50 ve üzerindeki SPF faktör arasında sadece %1 fark var. Güneş koruyucuları iki sınıfta değerlendiriliyor. Fiziksel yani inorganik güneş koruyucuları, kimyasal yani organik güneş koruyucuları. Peki hangisi bizim cildimiz için uygun? Hangisi daha avantajlı? Ve farkları neler? Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış. Kimi zaman fiziksel yani inorganik güneş koruyucuların daha avantajlı olduğu, kimi zaman da organik yani kimyasal güneş koruyucuların daha avantajlı olduğu sonucuna varılmış. Peki şimdi biz hangisini tercih edeceğiz? Fiziksel güneş koruyucu ne demek? Fiziksel olarak cildimizde bariyer sağlayan güneş koruyucularıdır. Bunlar çinko oksit ve titanyum dioksit içerirler. Bu ikili cildimizde çok iyi çalışır. Farklı katmanlarda farklı etkilere sahiptir. Fiziksel olan güneş koruyucularını kullandığımızda yüzümüzde beyaz kireç gibi bir tabaka oluşur. Çoğu insan bu kireç gibi tabakadan pek hoşlanmaz. Ama bununla ilgili de bir iki trik vereceğim size. Gelelim kimyasal yani organik güneş koruyucularına. Bunların farkı, fiziksel koruyuculara göre farkı 15-20 dakika önce sürülmesi gerekmektedir. Oysa fiziksel güneş koruyucularında böyle bir sürece gerek yoktur. Direkt sürüp çıkabilirsiniz. Bunun nedenini şöyle açıklıyorlar. Kimyasal olan güneş koruyucularını 15-20 dakika önce sürerseniz etkilerini ancak ortaya çıkarıyorlar. Ama kimyasal güneş koruyucuları bazı cilt tipleri için uygun olmayabilir. Özellikle melasma ve çok kızarıklığı olanlarda cildi ısıttığı için çok da önerilmez. Üstelik oktinoksat ve oksibenzon isimli kimyasal içerikli güneş koruyucularının hormonal etkisi olduğundan bahsediliyor. Ve Hawaii'de bu nedenle bu içeriklere sahip olan güneş koruyucuları yasaklanmış. Ancak kimyasal içerikli güneş koruyucularından çok fazla miktarda var. Sadece bu ikisi sakıncalı olarak tespit edilmiş. Bunun dışında kimyasal güneş koruyucularının yani organik güneş koruyucularının bir avantajı da var. Fiziksel güneş koruyuculara göre daha nemli tutabiliyor cildi. Çünkü fiziksel güneş koruyucuları biraz daha kuru ve nemlendiren özelliği de yok. Bu nedenle fiziksel güneş koruyucuları son dönemlerde teknolojileri değişti. Daha küçük nanopartiküller üretilmeye başlandı ve sürümleri daha kolay. Eğer cildimiz kuruysa ve fiziksel güneş koruyucu kullanacaksak size küçük bir ipucu vereceğim. 5 dakika kadar önce kendi nemlendiricinizi sürebilirsiniz veya vitamin E'li yağlı bir serum kullanabilirsiniz. Daha sonra süreceğiniz fiziksel koruyucu
yani fiziksel güneş koruyucu çok daha iyi bir şekilde dağılacaktır yüzünüzde. Peki biz ne kadar kullanmalıyız güneş koruyucusunu? Ne kadar kullanırsak etkili olur? Daha az kullandığımızda etkisiz olur mu? Evet. Tam olarak uzmanlar tüm yüzümüz ve boynumuz için kullanacağımız miktarı belirlemişler aslına bakarsanız. 5 mililitre. Tüm yüz ve boyun için. 5 mililitre ne kadardır? Size şu şekilde gösterebilirim. 5 mililitrelik bir enjektöre çektim. Siz evde 5 mililitrelik ya da 2,5 mililitrelik kaşıklar kullanabilirsiniz bunu ölçmek için. İlk başta alışkanlık haline getirmelisiniz bunu. Ne kadar kullanacaksınız? Alışkanlık haline geldikten sonra ne kadar miktarda alacağınızı ölçmeden de belirleyebilirsiniz. Şu bakın şuruplarda kullanılan bir ölçek. 5 mililitreyi sıkıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça fazla miktarda. Bu 5 mililitreyi cildinize güzelce yediriyorsunuz. Hem yüzünüze hem boynunuza, gerekirse de dekoltenize. Peki güneş koruyucumuzu gün içerisinde kaç kere sürmeliyiz? Eğer açık havada bir aktiviteniz varsa ya da spor yapacaksanız ya da güneşe maruziyetiniz fazla olacaksa güneş koruyucunuzu 2 saatte bir yenilemelisiniz. Ama böyle özel bir aktivite veya güneş maruziyeti çok olmayan, gün içerisinde iş yerlerinde ve evde geçirdiğiniz zamanlarda günde 2 kere sürmeniz yeterlidir. Ama benim tavsiyem özellikle cildi hassas olanlarda, kızarıklığı fazla olanlarda, leke eğilimi olanlarda ayrıca şapka ve gözlükle mekanik olarak da korumalıyız cildimizi. Sıkça sorulan bir diğer soru, makyajdan önce mi sürmeliyim, sonra mı sürmeliyim? En iyisi şöyle yapalım. Sabah kalktık, yüzümüzü temizleyiciyle güzelce temizledik. Daha sonra serumumuzu sürdük. Gidelim bir bardak çay içelim. Daha sonra dönüp nemlendiricimizi sürelim. Gidelim birisine bir mail atalım ya da mesaj atalım. Sonra dönüp güneş koruyucumuzu sürelim. Sonra Instagram'a bakabiliriz veya WhatsApp'a bakabiliriz. Bir 5 dakika sonra da makyajımızı yapabiliriz. Makyajımızı yaparken özellikle fondöten kullanıyorsanız fondöten için böyle küçük süngerler var. Şu şekilde pıt pıt pıt, yani çok fazla böyle ovuşturmadan sürersek fondöteni çok daha iyi sonuç elde ederiz güneş koruyucu açısından. Ve 5 mililitre güneş koruyucumuzu kullanmayı unutmayalım. Merak edilen başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Güneşin cildimizde bazı zamanlarda fiziksel koruyucular daha ön plana çıkmış. Bazı günlerde de kimyasal koruyucular yapmış falan. Cildimiz kuruysa 5 dakika önce vitamin E'li ya da kendi nemlendiriciniz bir daha yapalım.